füzelerle ve SİHA'larla saldırı yaptığı haberi geldi. Nükleer gücü bulunan iki ülkeden bahsediyoruz. Bu noktada İran bir nükleer deneme yapar mı son gelişmelere baktığımızda? İran'ın büyük bir yanlış yaptığını, kendi futbol tabiriyle kalesine gol attığını ve kendi surunda bir gedik oluşturduğunu burada ifade etmemiz gerekir. Nükleer second strike ability dediğimiz nükleer silahla bir saldırıya uğradıktan sonra cevap verme yeteneğine sahip bir ülke. Bu bölgelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden gizli üsleri açılmış olabilir ve bunu da İran biliyor olabilir. Küresel krizler, bölgesel çatışmalar, uluslararası kamuoyunun merakla takip ettiği güncel olaylar. İlgi çekici meseleleri ayrıntılı analizlerle ele alıyorum ve özel röportajlar yapıyorum. Özgün içeriklerimizi kaçırmamak için GZT YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhaba. İsrail'in Gazze saldırıları ve Kızıldeniz'deki gelişmeleri konuştuğumuz şu günlerde gündemimize yeni bir başlık daha eklendi. 16 Ocak'ta İran, dost ve kardeş olarak tarif ettiği Pakistan'ı hedef aldı. Pakistan da buna karşılık İran'ı füzelerle vurdu. Tüm bu saldırılar iki ülke sınırındaki Belucistan olarak bilinen topraklarda yaşandı. Peki tansiyonun tırmandığı bölgede saldırılar neye işaret ediyor? Konuğumuz araştırmacı yazar Mahmut Osmanoğlu. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk, sağ olun. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz hocam. Öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum. Sanırım karşılıklı olarak bu denli büyük bir saldırı beklenmiyordu. Yani ne oldu da tam olarak bu noktaya geldi? Evet, yani zamanlama da aslında çok önemli burada. İfade ettiğiniz gibi iki devlet arasında ilişkiler yani dostluk çerçevesinde, nasıl ki bizim ilişkilerimiz İran'la bir dostluk çerçevesinde, yani birbirimizi fazla incitmemeye gayret ediyoruz. Yani arka plandaki çalışmalar ayrı. Yani ona ayrı olarak değinmek lazım. En azından kapının önünde resmi olarak görünüşte öyle bir durum var. Yine aynı şey Pakistan-İran ilişkileri için de geçerliydi ve hatta bu hadiseler, daha doğrusu hadiseyi başlatan İran biliyorsunuz. İran'ın saldırısı olmadan önce iki ülke yetkilileri hangi düzeydeydi bilmiyorum ama Afganistan'dan kaynaklanan yine tırnak içerisinde terör faaliyetlerinden bahsediyorlardı. Çünkü Pakistan'ın Taliban iş başına geldikten sonra Taliban'la da sıkıntısı var. Çünkü Pakistan Taliban Hareketi adıyla Pakistan topraklarında faaliyet gösteren, yine Pakistan'ın terör örgütü olarak nitelediği bir örgüt var. Pakistan'ı bayağı da yıpratıyor. Etkili kuzey bölgelerinde Pakistan'ın. Yine İran'la ilgili de meseleleri var. Onlar biraz tabii İran kaynaklı olan siyasi meseleler. Yani bir su paylaşım meselesi var. Hirment Nehri diye bir nehir var. O çöllük bölge dedim ya, o çöllük bölgeyi sulayan bir nehir bu aslında. Taliban iş başına geldikten sonra su ile ilgili ve diğer bazı meseleler de var, sorunları var ve Afganistan'dan terör faaliyetlerinin yapıldığına dair görüşleri vardı ve hatta bu saldırı olmadan zannediyorum bir gün önce Davos'ta İran Dışişleri Bakanı'yla Pakistan Başbakanı görüştüler. Yani böyle bir şey tahmin edilemiyordu ama birden İran'ın Belucistan'ın 50, 60 belki 100 kilometre derinliğinde bir bölgeye füzelerle ve SİHA'larla saldırı yaptığı haberi geldi. Tabii bu bir devletin egemenliğine yapılmış bir saldırı idi de. Yani bir taraftan Gazze'deki hadiseleri takip ediyoruz. Büyük bir hadise. Yani İsrail, Filistinler hakkında büyük bir soykırım uyguluyor. Herkesin dikkati orada. Bir anda İran'ın Pakistan'a bu şekilde saldırması tabii dikkatlerin o tarafa yönelmesine sebep oldu. İsterseniz Pakistan'ın cevabına geçmeden önce acaba İran neden böyle bir saldırıya girişti sorusuna cevap vermeye çalışalım, bulmaya çalışalım. Normalde biraz önceki arka planda ifade ettiğimiz gibi Pakistan kaynaklı İran tarafına bazı Sünni örgütlerin, ki bunun son dönemdeki temsilcisi Ceyşül Adil, yani Adalet Ordusu isimli bir örgütün faaliyetleri, ki İran içerisinde kanlı saldırılar düzenliyorlar. Özellikle güvenlik güçlerine ve devrim muhafızlarına. Bununla ilgili İran'ın yapmış olduğu önceki dönemlerde ifade ettiğim gibi müdahaleler vardı ve sebep olarak İran zahirde bunu gösterdi. Ama şunu da biliyoruz, özellikle Afganistan'daki cihat döneminde Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Örgütü ile Pakistan İstihbarat Örgütü'nün ISI diye biliyoruz, Inter-Services Intelligence Agency, yani ülkenin istihbarat teşkilatı,
birlikte çok büyük iş yaptılar ve hatta bu iş Sovyetler Birliği'nin Afganistan'da yenilmesine kadar giden bir süreci oluşturdu. Neticede de Afganistan'daki alınan hezimet üzerinden Sovyetler Birliği'nin çöktüğünü ve birçok ülkenin bağımsızlığını kazandığını gördük. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ile Pakistan'ın ilişkileri iyiydi ama Afganistan'daki hadise bittikten sonra ilişkilerin biraz bozulduğunu ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin Pakistan'a ambargo uygulamaya başladığını gördük. Yani bir dönem kapanmıştı çünkü Soğuk Savaş olarak tabir ettiğimiz ve ana aktörleri ve süper güç diye ifade ettiğimiz Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği dönemi bitmişti. Yeni bir dönem vardı. Amerika Birleşik Devletleri tek süper güç olarak ortadaydı. Bu dönemde yönünü biraz da Çin tarafına çevirmek istiyordu ve Çin'e karşı yani ittifaka girebileceği bölgedeki en uygun ülke Hindistan'dı. Çünkü Hindistan gerek nüfus olarak, gerek yüzölçüm olarak, gerek imkanları olarak, ekonomisi olarak onu Çin'i dengeleyebilecek ölçüde, tabii askeri boyutunu da unutmamamız gerekiyor, bir ülkeydi. Dolayısıyla rotayı Hindistan tarafına kırdı ve Hindistan'ı stratejik ortak ilan etti kendi resmi belgelerinde. Dolayısıyla Pakistan'ı bir tarafa bıraktı. Bir de Pakistan-Hindistan ilişkileri Pakistan-Amerika ilişkilerini etkiledi. Ve Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan'da Hindistan'a yönelik faaliyet gösteren örgütleri terörist örgütler olarak ve Pakistan'ı da terörist örgütlere yardım ve yataklık yapan bir ülke olarak tanımladı. Bu önemliydi. Daha sonraki dönemde ama Pakistan'la ilişkilerini de kesmedi. Pakistan içerisinde gizli askeri üsleri vardı. Mesela bunlardan bir tanesi bu bölgede olan, Belucistan bölgesinde olan Dalbandiyan diye bir bölge. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin bir SİHA üssü vardı ve bu üstten hem Afganistan'ı hem İran'ı hem Pakistan'ı gözetliyor, kontrol ediyor ve zaman zaman operasyon yapıyordu. O son dönemlerde yani İmran Han iktidara gelmeden önceki dönemlerde Pakistan'daki sivillere ve askerlere yapılan saldırılardan dolayı Amerika Birleşik Devletleri oralardan çıkarıldı. Yani zaten gizliydi ama bunlar ortaya çıktı ve Pakistan'dan çıkarıldılar ve ABD'nin bir askeri varlığı bilinen kalmadı. Ama son dönemde özellikle İmran Han'ın yani iktidardan edilmesi, tabii bunda İmran Han'ın da yapmış olduğu siyasi hataların rolü var. İmran Han'ın iktidardan düşürülmesinden sonraki süreç içerisinde orada tabii şunu da söylememiz gerekiyor. Afganistan'dan Amerika Birleşik Devletleri ayrıldıktan sonra Pakistan'dan üsler istedi. Ama İmran Han iktidarda olduğu için buna müsaade etmedi ya da zahirde öyleydi. Şimdi İmran Han gittikten sonra Pakistan zayıf olan ekonomisinden de dolayı Amerika Birleşik Devletleri'ne yanaşmaya çalışıyor. Belki de yani İran'a döneceğim saldırı sebebine bu bölgelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden gizli üsleri açılmış olabilir. Ve bunu da İran biliyor olabilir. Bundan dolayı yapmış olduğu saldırı aslında her ne kadar Ceşül Adle yönelik saldırı olarak ifade etseler de böyle bir güvenlik endişesinden dolayı bir işaret fişeği çakma şeklinde olmuş olabilir. Ama yapılışında benim kanaatimce hata var. Çünkü burada Pakistan'ı bir hafife alma, Pakistan'ı bir küçümseme de var. Bunu şuradan dolayı söylüyorum. Bu saldırı gerçekleştikten sonra tabii Pakistan tepki verdi. Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bunun kardeş ve dost bir iki ülke arasındaki ilişkilere yakışmadığı, bunu şiddetle kınadıklarını söylediler. Misilleme hakkını mahfuz tuttuklarını söylediler ve bundan olmaması gerektiğini söylediler. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Pakistan Dışişleri Bakanı'na telefonla aradı ve şöyle bir diyalog geçti. İran Dışişleri Bakanı, ya biz dost kardeş, dost ülkeyiz, kardeş ülkeyiz. Bizim İran, Pakistan halkıyla alıp veremediğimiz hiçbir şey yok. Biz sadece terör örgütü ki bize zarar veriyor. Tabii bunun bir öncesi de var, saldırılar var. Bu Kirman hadisesini hatırlayalım. Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'ın Kirman şehrinde yapılan saldırılar var. 100'ün üzerinde insan var. Tabii yakından takip edilmediği için bilinmiyor. Sınır ötesinde yapılan Ceşül Adlin yapmış olduğu saldırılar var ama bunun cevabının bu şekilde olması tuhaf. Böyle bir güvenlik algısı, tehdit algılamış olabilir. Bundan dolayı saldırmış olabilir ama İran Dışişleri Bakanı'nın Pakistan Dışişleri Bakanı'yla yapmış olduğu görüşmede İran'ın
Pakistan'ı bir hafife aldığını görüyoruz. Pakistan buna 3 şekilde müdahale etti, misilleme yaptı. Bir tanesi diplomatik misillemeydi. Hemen kendi büyükelçisini geri çekti. İran büyükelçisi kendi ülkesindeydi, gelme dedi ve ikili tüm aktiviteleri iptal etti. Diğer taraftan askeri misillemede de bulundu. Askeri misillemeden sonra İran Dışişleri Bakanı'nın o retorik kısmına da misillemede bulunarak bizim İran halkıyla herhangi bir sıkıntımız yok, biz teröristleri vurduk dedi ve bu şekilde iki taraf birbirine misillemede bulundular. Ama daha sonra bu tırmanmanın kimseye faydası olmadığını düşündükleri için iki taraf da öyle düşünüyordu. Zannediyorum önceki gün birlikte bir bildiri yayınladılar. Biz iki dost ve komşu ülkeyiz. Dolayısıyla bu gerginliği tırmandırmak kimsenin işine gelmemektedir. Biz büyükelçilerin geri dönüşlerini yeniden sağlıyoruz diyerek bu gerginliği bitirdiler. Hocam bu noktada çok kısa bir şey sormak istiyorum. Nükleer gücü bulunan iki ülkeden bahsediyoruz. Bu noktada İran bir nükleer deneme yapar mı son gelişmelere baktığımızda? Şöyle söyleyelim, bir tanesi İran nükleer silah eşiğinde bulunan bir ülke. Diğeri ise de facto bir nükleer güç. Hatta hızla dünyadaki en büyük dördüncü nükleer güç olma yolunda ilerleyen Pakistan'ın nükleer silahları var. Aynı şekilde kısa ve orta menzilli füzeleri var. Bu nükleer silahları, başlıkları füzelere taşıtabiliyor. Nükleer second strike ability dediğimiz nükleer silahla bir saldırıya uğradıktan sonra cevap verme yeteneğine sahip bir ülke. Yani tam manasıyla nükleer bir ülke. İran ise yani nükleer silah sahibi olması engellenmeye çalışan bir ülke ama konjonktür İran'ın daha doğrusu uranyum zenginleştirmesini mümkün kılan bir durum arz ediyor. Çünkü önceden Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerle anlaşmışlardı ama Trump geldi, bu anlaşmayı bozdu. Bu da İran'a yani %5'ler civarında o anlaşma uyarınca zenginleştirme imkanı veriyordu. Bunu yani son aldığımız bilgilere göre %60'lara kadar çıkarmış durumda. Dolayısıyla İran nükleer silah edinme eşiğine gelmiş olabilir ve hatta İran'ın Gazze meselesinde biraz geride durmasını ben biraz buna da bağlıyorum. Yani vakit kazanıp nükleer silaha sahip olduktan sonra biraz daha sesini gür çıkarmak istemiş olabilir. Bu yüzden yani bugünlerde eğer İran bir nükleer deneme yaparsa yani nükleer silah sahibi olduğunun aslında bu ispatı olacak. Benim için sürpriz olmayacak. Hocam bu son dönemde İran'ın Irak'la olan da bir gerilimi söz konusu oldu. Aslında İran'ın şu an yapmaya çalıştığı şey tam olarak ne bölgede? Bölgede İran tabii fazla bilinmediği için kendi nüfuzunu gitgide artıran bir ülke. Yani ben 2011 ya da 12 yılında Yeni Şafak'ta yazmıştım. İran'ın nüfus haritası şeklinde. O harita bugün belki 2-3 kat daha arttı. İran yani çok akıllı bir şekilde tabii arkada bir imparatorluğun hafızası da var. Bundan hareketle dünyada sadece İslam dünyasında değil tüm dünyada bir nüfuz alanı oluşturmaya çalışıyor. Her ne kadar Hümeyni döneminde İran-Irak Savaşı olmuştu biliyorsunuz yaklaşık 8 yıl süren bir savaştı. Bu savaş sonrasında Irak'ın kimyasal silah kullanmasından dolayı İran savaşı bırakmak durumunda kalmıştı. Ama İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Amerika'nın Irak'a 2. Körfez saldırısından sonra Irak'ın İran'a altın tepsi içerisinde teslim edildiğini gördük. Orada büyük bir etkisi var ve orada kendisine takip eden proksiler oluşturdu. Yani kendisi adına vekalet savaşı verebilecek gruplar oluşturdu. Buna da müsait çünkü Irak'ta bir Şii çoğunluk var. İran-Irak Savaşı'nda İran bunlardan bazılarına destek vermişti. Onlar daha sonra Irak'ta iş başına geldiler. Dolayısıyla Irak'ta etkin gözüküyor ama Irak bir taraftan da biraz kendi başına hareket etmek istiyor ama Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler iki tarafın arasını bozabiliyor. Yalnız İran'ın Irak'ta büyük bir ağırlığı olduğunu söylememiz lazım. Sadece Irak'ta değil, Suriye'de aynı şekilde özellikle de bunları tabii lejyonerler aracılığıyla lejyonerler üzerinden sağlıyor. Pakistan'daki, Afganistan'daki, Hindistan'daki Şii kökenli gençleri alıp eğitip bunları sahaya sürüyor. Yine Lübnan'da etkisi var. Yemen'de yine bir nüfuz alanı oluşturdu Husiler üzerinden. Yine bilmediğimiz birçok bölgede mesela Tanzanya'da
Nijerya'da hiç yoktan milyonlarca bugün Şii var. Dolayısıyla İran zaman zaman ideolojik, zaman zaman mezhebi, zaman zaman stratejik adımlar atarak nüfuzunu genişletiyor. Tabii hem doğuya hem batıya. Yani Afganistan'da Şiiler olduğunu söyledim. Afganistan'da zımni bir şekilde, yani örtülü bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban öncesinde hareket ettiler. Yine Pakistan'da etkileri var. Tacikistan'da, Orta Asya'da çalışıyorlar. Hindistan'da etkileri var. Dolayısıyla İran bu etkisini ve nüfuz alanlarını sürdürmek istiyor. Gerektiğinde de bunları devreye sokuyor. Yani şu an Orta Doğu'da gördüğümüz, tabii Hamas'ı bundan biraz farklı tutmak lazım. Yani İran'ın bir proksisi olarak nitelemek yanlış olur. İran'la bir ilişkisi, irtibatı var, iyi ilişkileri var. Onların da bir tabii mecburiyetleri var. Arap ülkeleri Hamas'ı istemedikleri gibi Hamas'ın ortadan kalkmasını da istiyorlar. Yani Hamas bir taraftan İsrail'le uğraşırken bir taraftan da etraftaki ülkelerle uğraşmaya çalışıyor ama İslami cihadın ilişkileri İran'la daha fazla. Hizbullah zaten İran'ın kurmuş olduğu bir örgüt. Orada Lübnan'da yani Emel isimli bir parti var. Daha çok oradaki Şiileri onlar temsil ediyordu. Ama İran İslam devriminden sonra orada Hizbullah kuruldu ve Hizbullah İsrail'le ilişkilerde önemli bir enstrüman haline geldi. Yani İran'ın amacı biraz önce ifade ettiğim gibi savaşı, kendisine yönelik tehditleri İran toprakları dışında karşılamak ve onları proksileri veya yapmış olduğu gizli faaliyetler, istihbarat faaliyetleriyle ortadan kaldırmak şeklinde. Burada şunu ifade etmemiz lazım. Pakistan saldırısıyla ilgili olarak İran'ın büyük bir yanlış yaptığını, kendi futbol tabiriyle kalesine gol attığını ve kendi surunda bir gedik oluşturduğunu burada ifade etmemiz gerekir. Çünkü bu Pakistan'ın yaptığına ne Amerika Birleşik Devletleri ne de İsrail şimdiye kadar cesaret edebilmişti. Onların yani İran içerisinde faaliyetleri var, suikast timleri falan var ama bu başka bir şey, bombalanması. Dolayısıyla yani İran bir hata yapmış oldu ve bu hep yani savaşı kendi toprakları dışında kabul etme stratejisi de aslında bir yerde yara almış oldu. Hocam birçok konu var. Çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Evet, bugün araştırmacı yazar Mahmut Osmanoğlu ile İran ve Pakistan arasındaki gerilimi konuştuk. GZT ekibi olarak sahadaki tüm gelişmeleri detaylı bir şekilde takip ediyor ve size aktarmaya çalışıyoruz. Siz de kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Küresel krizler, bölgesel çatışmalar, uluslararası kamuoyunun merakla takip ettiği güncel olaylar. İlgi çekici meseleleri ayrıntılı analizlerle ele alıyorum ve özel röportajlar yapıyorum. Özgün içeriklerimizi kaçırmamak için GZT YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.